Bam Bam epilepsi hastası, hidrosefili yüzünden göremeyen, duyamayan, içmeyi anlayamayan bir çocuk. Çok tatlış bir oğluş. Evde çok rahat olduğunun bir ispatı olarak gördüğümüz göbek yukarıda ve eller havada yatış pozisyonu. Bam Bam dışında evde diğer çocuklarımız da olduğundan Bam Bam'ı tek başına onlarla bırakmaktansa ben işe giderken benimle işe getiriyordum ve eve dönerken de benimle eve dönüyordu. Gördüğünüz üzere arkada Kaju, önde Bam Bam. Bam Bam çok büyük kulaklı, minik suratlı bir kediydi. O görmeyen gözleri ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Gerçekten çok tatlı bir suratı var. Küçüklük halleri hep daha tatlı oluyor. Ama Bam Bam, önceki hali de, şimdiki hali de bizi kendine hayran bırakan bir çocuk. Şebeklik yapıyor ve yine böyle uyuyakalıyordu. Büyüdü ve yine hala aynı şekilde yatabiliyor. Böyle olduklarında kendilerini daha rahat ve huzurlu hissediyor anlamına gelirmiş. Ben çok araştırma yapmıştım bu konuyla alakalı. Yani göbek yukarıdaysa zaten kendini çok güvende hissediyor ve kesinlikle çok huzurlu demektir. Böyle güzel bakış ama görmeyen bir bakış olsun, sıkıntı yok. Biz onun görmemesine, duymamasına, hiç miyavlamamasına da alışığız. Tabii ki bazen bizi çok üzüyor bu durum ama yani onun da hayatı bu şekilde en azından bize rastladığı güzel bir yuvası oldu. Onu sağlıklı tutmaya çalışıyoruz her zaman. En büyük hedefimiz bu. Evet, kendisi kükreyen bir kedi. Ay böyle olduğunda çok çirkin oluyor ama yani biz her anını fotoğraflamıştık. Her anını ama her anını böyle an be an. Elimde telefon sürekli geziyordum peşinde. Yani ara ara nöbet geçirdiği için yoğun bakıma götürüyorduk. Veteriner ekibimiz ve ekibi sağ olsunlar Bam Bam için en az bizim kadar mücadele ettiler. İşte ses çıkarma, göz kedi kör, nöbet geçiriyor uyarısıyla yoğun bakımda kaldığı bir an. Hey, sonra çıktığında da böyle gene her zamankinden daha yakışıklı, daha sağlıklı ve güzel oluyordu. Tabii ki zor bir tedavi süreci. Evet, petek ünlü yatışlar, her evde, her kedide olan şeyler, rutin. Tabii bizim için bunlar hep böyle bir farklıymış gibi geliyordu ama sonra insanlarla konuştukça onlarla kedileriyle alakalı bir şeyler paylaştıkça anlıyordum ki aslında bunlar çok doğal şeylermiş. Ama işte bana çok farklı geliyordu. Bu da ne diyelim semt oturuşu muydu? Ona benziyor. Bu arada Bambam'ın sağ patisinde kediye benzer bir desen var. Kendi kürk desenine ait. Biz de diyorduk ki kedi olduğunun kanıtıdır. Kedi kaşısı var. Bakın burada daha net gözüküyor. Hamamda uyurken, keyif yaparken. Evet. Önceden daha küçükken daha çok atak geçiriyordu. Şimdi daha iyi, daha rahat tabii. Görüyorsunuz. Yine kucağımda. Pofuduk Bambam artık gıdısı var. Yanakları şiş. Göbeği kocaman. Evet yani büyüdükçe değişiyor. Ben daha önceki evimizde o atak geçirirken daha böyle hani rahat etsin diye yani atak geçirirken nasıl rahat ettirilir bir kedi? İşte böyle köpükten küçük bir oda, kafese benzer bir oda yapmıştık evet. Bazen de terasa çıkartıp kontrol altında tutarak onun hava almasını sağlıyorduk. Tabii ki ben yanında olduğum için herhangi bir tehlike arz etmiyor. Linç etmeyin yani. Bu da köye gittiğimizde bahçede çekilen bir fotoğrafı. Onlar için yeni taşındığımız eve özel bir şey yapmıştık. Yani kendi imkanlarımızla, çok modern olmasa da onlar rahat ediyorlardı. Duvarda yürümeyi seviyorlar. Yükseklerde durmayı seviyorlar biliyorsunuz. O yüzden böyle küçük minnak şeyler yapmıştık. Bu da motor arkalığı aslında sepet dediğimiz şeyden.
Bam Bam hem kalbimizin hem odasının kalbinde ortada. Evet, yine bir yemek ziyafetinden görüntü. Hepsi aynı anda yemeklerini yiyebiliyorlardı. Kızılaştırma operasyonu olmamışız demek ki burada daha. Gördüğünüz üzere ön patileriyle arkadaki patileri tutmuş. Poz veriyor. Sansürsüz. Evet, bazen de sevdirir kendini. Neyse ki beni ısırmadı. Bazen ne yaptığını bilmiyor. Kendini tehlikede hissedip böyle hıt diye ısırıveriyor. Olur öyle şeyler. Biz alıştık. Evet, bu stop bir video. O yüzden böyle anılarım da canlanıyor. Son olarak size Bam Bam sırıtma pozuyla teşekkür ediyor. Takip edin ve beğenin diyor. Bol patili günler. Hoşçakalın.